Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu an elimizde Huawei MateBook 16s i9 2023 model var. Şimdi bunu da önce kutu açılım videosu atmıştık. Kutu açılım videosunda biraz incelemiştik. Yorumlar geldi videoya. Yorumlarda sorulanlar mevcut. Genelde adaptörü ile ilgili yorumlar yapıldı. İlk önce adaptörüne bir bakacağız. Ağırlığı ve kaç dakikada, ya daha doğrusu ne kadar zamandan şarj ettiği, cihazın ne kadar süre çalıştığı ile ilgili yorumlar çok geldi. Şimdi bakın, öncelikle cihaza bakalım. Ölçülerini vermiştim zaten. Şu şekilde iki tane mikrofonumuz var. İncelik bu. Yanda iki tane Type-C HDMI girişi, kulaklık girişimiz var. İki tane de burada USB girişimiz var. Bunun dışında fanlarıyla ilgili bayağı yorum geldi. Fan sesi biz bu cihazda alamadık. Şimdi şuradan görebiliyor musunuz? Ortadaki iki tane girişten soğuk hava giriyor. Yanlardan, şunlardan da sıcak hava çıkışı var. Fan sesi almadık. Fan sesiyle ilgili bayağı bir yorum geldi. Herhangi bir ses duymadık biz 2 günlük kullanımda. Tabii fazla da yormadık. Bunu öncelikle size şu şekilde bırakayım. Şimdi bir diğer merak edilen nokta bataryamız. Şimdi bataryamız 135 wattlık bir batarya. Bakın şöyle 135 watt. Ağırlığı mevcut. Ağırlığını soruyorlar. Ağırlığın en büyük etkeni şu kablo. 135 watt olduğu için bu kalın tutulmuş. 2 metreye yakın demiştik herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Kablomuzun ölçeği şuradan hesaplarsak eğer en boydan oradan çıkacaktır. Yani bayağı uzun. Hatta bakayım. 2,5 metre. Batarya'dan sonraki kısım. Burası bileşik, çıkartamıyorsunuz. Şurası sök taklı. Biz daha bunun jelatini açmadığımız için bakamayacağım ona. MacBook'lardaki gibi büyük ihtimalle. Ağırlığı var ama o kadar rahatsız edici bir ağırlık mevcut değil. Şu kablonun biraz ağırlığı var tahminime göre. Bunun dışında aktif kullanımda, yani normal kullanımda 5 ile 6 saat arasında batarya ömrü var cihazın. Şarj süresini yorumlara ekleyeceğim. Cihazla ilgili gelen tüm yorumlara şarj süresi, ne kadar sürede şarj olduğunu anlatmaya çalışacağım. Şimdi cihaz açıldığı zaman şu şekilde. Bakın. Yandan bir bakın isterseniz. Şu şekilde. Şimdi bu cihazın artıları ne? Bence kendi klasmanında fiyat performans ürünü. Çünkü 2K monitöre sahip olup da artı bir de dokunmatik ekran olan bir cihazla yarı yarıya fark var. Bunu biz 34.000 liraya almıştık. Yakında zam gelecek demiştik ki gelir çok kısa bir sürede. Şimdi monitörümüz 2.5K dokunmatik i9 13. nesil işlemcimiz var. 16 GB RAM, DDR5 RAM, 1 TB de M.2 SSD'miz var içinde. Klavye şu şekilde. Klavye hissiyatı çok güzel. Ama numarik tuşlar yok burada. Onun için ayrıyetten alabilirsiniz. Şurada 2 adet hoparlörümüz var. Ses kalitesi muazzam. Şurada da 1080p'lik, bakayım nasıl gösterelim onu. ...1080p'lik bir kameramız var. Kamerayı biraz düzelteceğim. Aynen. Bakın. Şunu ayarladım şu şekilde. Şurada 1080p'lik bir kameramız var. Yani Full HD video çekimi yapabilen bir kamera var. Cihazımızı açtık. 2 adet mikrofon, 2 adet hoparlör girişi. Çıkışları zaten saymıştık. Şimdi cihaz şu şekilde gözüküyor. İsterseniz göz açısına bakalım. Bakın şu an döndürüyorum. Şu an hemen hemen 170 derece. Şuradan rahat bir şekilde görülebiliyor. Buradan da belli oluyor aslında. Ne yapmış arkadaş şifre?
Şimdi bunu alan arkadaşım yazılımcı. Yazılımcı olduğu için ekran kartı ihtiyacı duymadı. Iris'in ekran kartı var, 8 GB'lık. Öyle gösteriyordu. DXDR bir gelelim. %8 GB belleğimiz varmış. Iris Graphic Family ailesindenmiş. 2560 ile 1680'lik bir şeyimiz var, görüntü kalitemiz. Şunu niye acaba hiç değiştirmeyi denememiş, bakalım. Herzi kaç yapabiliyoruz en fazla? ...60 Hz'lik bir monitör varmış. Şimdi bir de gelen yorumlarda, tam görünüyor mu tam bilmiyorum, dokunmatiğin nasıl çalıştığını söylemişlerdi. Yani şu an bakın hafiften basıyorum. Monitörü şey yapmaya gerek yok. Dokunma hassasiyeti gayet güzel. Şuradan bakalım. Açtık diyelim mesela. Neyi açalım başka? Şuradan yeni bir pencere açalım. Şuradan da ben size net bir şekilde göstereyim. Görüş açısını. Bakın. Şu an kameradan ben 4K ile çekiyorum. Şu şekilde inceliğe. Fansız cihazı hiç yok. Kamerayı açalım isterseniz. Şu an kamera açık. Bakın bu 1080p'lik kamera. Direkt yüzüme odaklı. Akıllı yüz tanıma özelliği var. Buradan arka planları da değiştirebiliyorsunuz kendiniz. Şuradan değiştirelim isterseniz. Bakalım ne var. Uygulama. Şu an güneş yansıma yaptığı için biraz net değil. Şöyle bir şey yapalım. Bakalım. Direkt şuradaki yansımalar, ışık yansımalarından dolayı karışma yapıyor. Photoshop kullananlar bilirler zaten. Tabii ben alışkın değilim. Yumuşatma, parlaklaştırma, tamam. Karma bu şekilde. Ben şimdi hareket ettiğimde direkt odaklaması lazım. Şöyle yapayım. Ne anlattık? Cihazın temel özelliklerini anlattık. Batarya şarj aletinin ağırlığını sormuştunuz. Şarj aletinin ağırlığı ne kadar desem tartımız yok ama yani normal bir batarya kadar ağır. Tek sıkıntı şu kablonun biraz kalın olması. Geçtim ama bunu da buradan çıkartabiliyorsunuz zaten. Bunun dışında kablo kalitesi muazzam. Bayağı dayanıklı ve kalın. Hatta inceliği kalınlığı görebilirsiniz şuradan net bir şekilde. Şimdi bununla ilgili nasıl bir test yapalım? M2 testi yapalım isterseniz. Okuma yazma hızına bakalım. Biraz bekleteceğim. Arkadaşlar şu anda hard diski test etmek için gerekli programı yükledim. Crystal Disk Mark'la test edeceğiz bunu. Ben D'yi seçtim. Bakın şu an D seçili. Teste başlayalım. Bu sırada da ben özelliklerini sayayım tekrar. i9 olduğunu söylemiştik. 13. nesil olduğunu söylemiştik. 16 GB RAM ve 1 TB NVMe SSD vardı. Şu an ilk testte 5000'lik bir okuma yazmanızı gösterdi. Okumasını da göreceğiz birazdan. Bunun dışında 2K ekran demiştik. 2.5K artı dokunmatik demiştik. Dokunma hassasiyetini göstermiştim sizlere. Ara ara tekrar kullanacağız. IPS bir ekran vardı. Şu ana kadar ben fan sesi duymadım. Ama şu an 5 mark testi yaptığımızda bakalım herhangi bir fan sesi gelecek mi? Zorlayacak makineyi. Batarya ömrünün normal kullanımda 5-6 saat gittiğini söylemiştik. Tabi ara ara ben yorumlara ekleyeceğim. Gelen yorumlara karşılık. 1080p'lik bir görüntü kamerası webcam vardı.
kendi üstündeki kamera Full HD bir çekim yapabiliyor. Artı akıllı nesne tarama özelliği de mevcut. Kendi yazılımlarında zaten var. Bunun dışında başka nelerimiz vardı? Wi-Fi 6'sı vardı. Cihazın Wi-Fi 6 desteği vardı. Çıkıştan zaten söylemiştik. İnce ve 170 derecelik bir açıdan ekranı görebiliyordunuz. Bunun dışında yani özetlemek gerekirse kendi segmentinde yani 2K'lık bir laptopla kıyasladığınız zaman tam bir fiyat performans ürünü alabilecek bir cihaz. Ama şarjı Mac'ler kadar gitmiyor. Onu da söylemiştim yorumlarda. Bataryasını anlatmıştık. Bataryasında şöyle bir bataryamız var. Bakın batarya şu şekilde. Aslında batarya ağır değil. Ağırlık kısmı bu. Şu kısım biraz ağır yapıyor. Bunu buradan çıkartabiliyorsunuz zaten. Bakın burada çıkartma yeri var. Kablo kaliteli de 2 metre yakın bir kablosu var. Bunlar bir daha da uzun oluyor. Artı Huawei cihazlarda kablosuz haberleşme özelliği var. Birbirine senkronize olabiliyor. Şu an burada görebiliyorsanız net bir şekilde okuma ve yazma şu an yazma hızlarını gösteriyor. Birazdan da okumaya geçecek. 1 TB'lık NVMe SSD'miz vardı. Şöyle tekrar ben döndüreyim. Şuradan görebiliyorsanız eğer zaten şu yapımdan gözükecektir. Hemen hemen şu an 180 dereceye yakın ama ekran gözüküyor. Şu an yansımadan dolayı, ışıktan dolayı biraz kayıp var ama ben görebiliyorum çıplak gözü şu anda bu açıdan baktığımda. Ve şu ana kadar herhangi bir fan sesi yok. Hatta yaklaştırayım. Yazmaya niye geçmedi? Şu an yazmaya geçti. Yazma değerlerimiz de bu. 5000'e 5200'e 4760'lık bir okuma ve yazımız var. Yani M2 SSD'nin okuma yazma değerleri gayet iyi. Şimdi yakın bir zamanda bu M2 işlemci MacBook'la da karşılaştırma videomuz da gelecek. Bir edit işlemi yapacağız. Şimdi ben bir Mac kullanıcısı olduğum için laptopta bataryası Mac'in yanında biraz zayıf kalmış gibi geliyor. Çünkü ama o silikon işlemci çipe sahip. Bu yüzden elektrik tüketimi biraz daha zayıf. Ama bunun için 2 tane fan var. 2 tane fan olmasına rağmen gayet sessiz çalışıyor ki hiç ses gelmiyor şu anda. Artı yani 6 saatlik bir batarya ömrü var. O da yeterli bence. Ama donanım olarak kalitesi çok çok iyi. Şu an bunu yaptık. İsterseniz bu sırada videoyu tekrar keseceğim ben. Bir de bir benchmark işlemi yapalım. Benchmark işlemini yükledik. Şu an başlatacağız arkadaşlar. Full screen yapalım. Şu an RAM'i test ediyor.
Şu anda elle tam görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an SSD'ye geçti. Şu an ekran kartını yapıyor. %63 seviyede bakalım. Evet, şu an sonuçlarımız geldi. Şöyle diyelim bakalım şuna. %68'lik performans varmış. Bu tam aynı bileşene sahip 100 PC'nin 32'sinden daha iyi performans gösterdiğini anlamına gelir. Genel PC %50'lik dilim her bileşenin ortalamasıdır. İyi bir tek çekirdek paneliyle GPU genel işlem görevlerinin çoğunluğu kolayca yerine getirebilir. Ek olarak bu işlemci orta derece istasyonları hatta hafif sunucu iş yüklerini bile işleyebilir. Son olarak 165.5'luk bir oyun puanıyla bu GPU'nun 3 oyun için uygunluğu ortalamanın üzerindeymiş. Grafik %20. Grafik kart olmadığı için biraz zayıf kalabilir o. Ortalamadır 3D puanıdır. RTX 2060 eşittir %100. Bu gibi bu GPU eski oyunları işleyebilir ancak sonra 1080p'den daha fazla çözünürlük oluşturmak için mücadele edecektir. Yani son oyunlarda 1080p'de işlemeye ile ilgili bir mücadele edecek. Yani bunu kurtarabilen tam arada kalıyor. Peki şurada yazmış zaten. %63'lük bir ortalaması var. 49'luk demiş. 4 çekirdekli, 8 çekirdekli. Sunuyor çekirdekli. 1478 puan vermiş. Bu ortalama seviyede kalıyor ekran kartı. Bunun zaten testini yapmıştık arkadaşlar. Üzerinden 105 vermiş. Ne demiş? i5 şunlar, bunları geç. 5 mark testimiz de bu şekilde çıktı arkadaşlar. Eksik demiş. Masaüstü iş istasyonu demiş. Bunun dışında şurada özelliklerimiz yazıyor. Sonuçlar kaydetme demiş. Şu neymiş bakalım tekrar. Tekrar test yapacak. Ücretini diyor. Tamam. Testimiz de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Exit application demiş. İşte
Şu an benchmark testini yaparken ekran kartında bu grafikleri test ederken bile fan sesini duymadım. Yani bu bilgisayar hakkındaki en büyük sorulan sorular: fan sesi var mı? Bataryası ne kadar gidiyor ve dokunmatik ekran hissiyatı nasıl? Şimdi öncelikle baştan başlayalım. Fan sesi bir kere hiç gelmedi bu testleri yaparken. Hard diskin okuma yazma hızı ile ilgili yorumlar gelmişti. Okuma yazma hızını gördünüz. 5000'lik bir okuma yazma değeri var. Dokunmatik ekranı zaten birlikte inceledik. Nasıl yapalım? Denetim masasına tıklayalım. Şuradan yapalım bakalım. Şuraya yazalım. Yani ufaktan bir dokunmam yeterli oluyor. Arkadaşlar bu da bizim 13 inçlik M2 16 GB RAM'de 512'lik bir MacBook'umuz. Şimdi görüntümüz bu şekilde. Şöyle açılsın iyice. Şimdi yakın zamanda bununla ilgili bir karşılaştırma videosu gelecek. Bununla ikisinin karşılaştırması videosunu sonra ekleyeceğim. Ama şu anki incelediğimiz Huawei MateBook 16s bence kendi segmentlerine 2.5K'lık ve bu özellikle taşıyan bir bilgisayarla kıyasladığınız zaman fiyat performans ürünü. Şimdi aynı özelliklerde ki cihazlar 60 binlerin üstünde altında değil, 50 bine 60 bine bulabiliyorsunuz. Ama bu cihaz şu anda 40 bin lira. Daha doğrusu 34,5 lira artı çanta ve mouse da hediye ediyor. 16 GB RAM'imiz var demiştik. DDR5. Bir tablet M2'miz var. 5000'lik okuma yazmamız var. Dokunmatik ekranımız var. 2.5K'mız var. Sadece videoyu kapatmadan önce şöyle bir şey yapacağım. Yani aslında herkes bunu da merak ediyor. Şu an cihazı kapattık mesela. Bu tarafa geleyim. Böyle dursun yine kameramız. Tek elle açabilecek miyiz, açamayacak mıyız? Onu da çok merak edenler var. Bakın hiç zorlanmadan açıyorum. Açıldı. Şimdi MacBook'umuzu yapalım. Tabii yine biraz kuvvet uyguluyorsunuz ama tabii Mac'i açarken o kuvveti hiç uygulamıyorsunuz. Ama bu da diğerlerine göre çok iyi. Touchpad'in sesine bakalım isterseniz. Duyabiliyorsanız eğer. Şuradan. Burada yapıyorum. Bakın. Şu şekilde. Klavyemiz bu şekilde. Bu videoda yorumlarda soranlara ben cevaplamak istedim. Çoğuna cevapladığım inanıyorum. Video izleyen herkese teşekkür ederim. Bu cihazın karşılaştırma videoları gelecek. Benchmark testimizde, SSD testimizde yaptık.